Bir Gökçeada sabahından herkese günaydın. Günaydınlar. Evet, şimdi adanın en meşhur kahvaltı salonuna gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Mustafa'nın kahvesine gidiyoruz. Evet, gerek mekan olarak, gerek sundukları kahvaltı olarak çok özel bir yer gerçekten de. Daha önce de Gökçeada'ya gelmiştik. 4-5 yıl kadar oldu. O zaman da çok memnun kalmıştık. Umarım yine aynı güzellikte memnun kalacağız. Evet, bakalım Mustafa Bey bize nasıl güzel bir kahvaltı sunacak. Hep beraber göreceğiz. O zaman bize afiyet olsun. Hadi bakalım. Nasıl yapıyoruz? Tek kişi. Serpme olarak görüyoruz. Serpme kahvaltı yapıyoruz. Kişi başı serpme. Kahvaltıda sıcak olarak tereyağlı omlete pişi geliyor. Çay serviste dahil sınırsız. Tamam, aynen. Biz 3 kişilik kahvaltı alalım. Teşekkür ederiz abi. Evet dostlar, gerçekten Mustafa'nın yerinde hani o eski köy kahvaltıları vardır ya, her şey taze, temiz, bahçeden. Aynı onun gibi domatesimiz, biberimiz, salatalığımız, zeytinimiz, zaten burada zeytin ağaçları her yer. Şarküteri ürünlerine hiç yer vermiyor Mustafa. Çünkü gerek de yok. Sağlıksız. Balımız, tereyağımız, özellikle zeytinyağı ve pul biberle, kekikle bezendirilmiş zeytinyağı zaten Ege'nin vazgeçilmez kahvaltı menülerinin arasında yer alıyor. Gökçeada'ya geldiğiniz zaman Mustafa'nın yerine gelin ve burada güzel bir köy kahvaltısı yapın. Kahve yapsaydın hemen. Ya vallahi o kadar çok yere gideceğiz ki. Nasıl yapalım? Başka bir yerde mi içelim? Şurada mı içelim? Hemen yapalım. Tamam. Sade orta şekerli. Sade. Sade olsun. Sade, hemen. Teşekkür ederiz, sağ olun. Şimdi de Mustafa Bey bizi kiliseyi gezdirecek. Dediğimiz gibi her yerde böyle ufak ufak kiliseler var Gökçeada'da. Hadi bakalım, şimdi kiliseye girelim. İsmi Aya Marina Kilisesi. Evet. 1945-50'lere kadar Adana Metropolit Kilisesi olarak kullanılmış burası. Bayağı önemli bir kilise. Evet, tabii Ortodokslar için önemli bir kilise. Fenerbahçe Patriği Bartolomeusz her geldiğinde mutlaka uğrar. Öyle mi? Tabii. Bartolomeusz uğruyor. Bir ayin tören düzenlenir. İsim günü de 17 Temmuz'dur. 17 Temmuz'da büyük bir tören oluyor. Evet. Tabii 50'lerden sonra Metropolitani şehir merkezine geçiyor. Evet. Daha sonra 70-72'lere kadar tabii normal ibadetlerine devam ediyor. O tarihle beraber tabii köyde kimse kalmıyor. Kalmayınca maalesef kaderine terk ediliyor. Evet. Daha sonra 2008-2009 yılında maalesef çatı falan yıkıldı. 2008 yılında. 2008-2009 yakın bir tarihte yılında. yıkılmış. Daha sonra 2011 yılında vakıflar tarafından tekrar restore edildi. 2012'den sonra tekrar ibadetleri açıldı. Peki sizin bahçenizin sınırları içerisinde değil mi? Şimdi şöyle, burası köyün kilisesi. Bizim kayfe de 1700'lü yılların başında yapılmış. Orası da köyün kahvesi olarak kullanılmış. Köy kahvesi. Evet. Köyün ilkokulu. Evet. Yani bu alan bu şekilde köyün merkezi gibi. Ayinlerden sonra herhangi bir kahvede veya yandaki bir kilisenin müştemilatında oturulur, ikramlar yapılır. Evet. İşte bir sohbetler falan edilir. Evet. Ayinlerden sonra da o şekilde kullanılmış burası. Kaleköy adanın ilk yerleşim yeri sanırım, değil mi? Ya en eski yerleşim. En eski yerleşim yeri. Bu Çünkü kalenin olduğu yer. Kaleden dolayı adanın da merkezi olmuş. Çünkü bu Kaleköy'de balıkçı barınağının olduğu yerde aslında antik bir liman vardı. Maalesef 95-96 yılında orayı doldurdular. İşte büyüteceğiz diye o Assos'taki antik limandan daha güzel bir liman vardı.
Bozdular yani. Maalesef. Yazık yani olmuş. adanın ulaşımı buradan, kale burada. O yüzden burası hep merkez olmuş. Adanın merkezi olmuş. Çok güzel. Evet, hemen geliyoruz. Teşekkürler. Kahvelerimiz de olmuş. Kahvelerimizi de içelim. Mustafa Bey çok teşekkür ederiz. Sizi tekrar Çok gördük. teşekkür ederiz. Çok Ve sağ olun. evet dostlar, ne yapıyoruz? Gökçeada'ya geldiğiniz zaman Mustafa Bey'in kayfesine, ama kayfeydi değil mi özellikle? Evet. Kayfesine mutlaka uğrayın. Güzel bir köy kahvaltısı yapın. Daha sonra adayı gezersiniz. Adanın metropolis kilisesi olduğu için böyle daha özenle taştan yapılmış bir çan kulemiz var burada. Evet, ama çanı herhalde yok. Yok, 84 doğumluyum ben. Hatırlamıyorum. Ya hiç görmediniz siz Evet, yani. hiç görmedim. Mesela Bozcaada'daki çan kulesinin küçüğüne benziyor. Evet, oradaki daha büyük. Daha büyük. Şu Tuz Gölü'nün üst tarafında Aydıncık sahiline gelmeden şurada bir kayalar var. Şu Evet. üstten baktığınızda şurada böyle şeyler göreceksiniz. Taş yığıntıları falan. Orada hocaların yüzeysel yaptığı incelemeler doğrultusunda tabii tam böyle bilimsel bir çalışma yok. 12.000 yıllık bir tarih diyorlar yani. 12.000 yıllık. Evet. Yani Milattan neredeyse önce Göbekli Tepe gibi. Göbekli Tepe, evet. Ya şimdi Gökçeada korunaklı bir bölge. Ova var, su var. Yani burada Evet. sürdürülebilir bir hayat olduğu için Kesinlikle. tarih boyunca hep insanoğlu tarafından Tercih ediliyor. tercih edilmiş bir coğrafya. Ondan dolayı da ciddi bir tarihi var. Yani ama bilimsel olarak, kanıtlı olarak Uğurlu kazılarında 8700 yıllık tarih tescil edildi yani. 8700 yıl. Yani çok Ve ilk Müthiş modern bir- hayata müthiş bir şey. geçiş noktalarından bir tanesi. bir şey. Bademli kazısı orada da 4500 yıllık bir höyük çıktı. Hatta oradaki evlerin, yıkılmış evlerin içinde buğdaylar falan bulundu. Yani. Burası çok ilginç ve güzel bir coğrafya. Gerçekten öyle. Tarımın da 3 tane ovamız var dediğim Evet, gibi. evet, evet. Su da var. Yani burada tarımla beraber böyle bir faaliyetlerin sadece turizm değil de işte, Evet, aynen öyle. Yani kendine yetebile Evet. bir de bir ada olması lazım. 50'lerden önce öyleymiş örneğin. Ta Rusya'ya kadar buradan zeytinyağı gidiyormuş, badem gidiyormuş, susam gidiyormuş. Yani o şekilde tekrar aslında devam ediyor. Geliştirilse diyorsun, sürdürülebilir bir tarım yapılsa. Zeytinin dikkatimizi çekti. Memecik zeytini var değil mi burada? Burada Kalamata ve Ladolya. Ladolya. Ladolya ve Kalamata. Adanın yerel zeytini odur. Ha. Yani memecik zeytini de vardır ama o biraz daha azdır. Ama asıl şey Kalamata ve Ladolya. Ladolya da her yerde yetişmeyen bir Ladolya, he? Evet. Yağı da çok güzeldir. Peki bu yağlık zeytini mi? Yani Yağlı. sofralık yapmıyorsunuz Ya genelde. sofralık da yapıyoruz aslında. Biraz hafif acı olur aslında. Kahvaltıya da verdiğimiz oluyor. O böyle biraz hafif acımsıdır. Bazen bize şey derler ya bu zeytin biraz acı ama ya ama kendimiz yapıyoruz. İçinde kesinlikle bir Evet. Tabii canım. yok. Ya, Güzel de oluyor onu yani. aslında bilen bilir. Mesela biz de kendimiz yaptığımız için o zeytinin acısı biraz kalması lazım ki doğal olduğu anlaşılsın. İnsanlar zeytini limonlu, çok fazla böyle baharatlı falan isterler, severler ama aslında hiç doğru bir şey değildir. Biraz acılığı kalacak yani Kesinlikle. zeytin. Biz yaparız onu yani biraz böyle hem yeşil zeytinden. Evet, çok tekrar memnun teşekkür oldum. ederiz. Ellerinize, Memnun oldum kollarınıza gerçekten. sağlık. Biz de memnun çok olduk. memnun olduk. Her şey Teşekkür çok ederiz güzeldi. her şey için. Hadi bakalım. Senin için. Mustafa Bey bize buranın tarihinden biraz bahsetti. Gerçekten çok enteresanmış. Ama tescillenmemiş arkeolojik kazılar yapılacak ve ondan sonra tescillenecek diye düşünüyorum. Şu anda adanın ilk yerleşim merkezinde olduğumuzu düşünüyordum ama çok daha farklıymış tarih. Şimdi Kaleköy'ün kalesine gideceğiz. Bakalım Kaleköy'ün kalesinden Gökçeada nasıl, biraz manzaraya bakalım. Güzel bir kahvaltıdan sonra Kaleköy'ün en yüksek noktası olan kalesine çıktık. Tarihi yapı olarak çok fazla bir eser kaldığını söyleyemeyiz ama yine de buraya çıktığınızda bir iki kale duvarının hala kaldığını göreceksiniz. Kalenin bulunduğumuz noktasına genelde herkes gün batımı için geliyor. Burada da yine Bozcaada'daki gibi muazzam bir gün batımı oluyor. Eğer sizler de sakin ve romantik bir akşam geçirmek istiyorsanız gün batımı için buraya gelebilirsiniz.
Adanın en meşhur restoranlarından birisindeyiz şu anda. Burası Poseidon. Gün batımının vazgeçilmez restoranlarından bir tanesi burası. Buraya geldiğinizde uçsuz bucaksız bir manzara size eşlik ediyor. Temel olarak menüsünde deniz mahsulleri var. Güzel bir balık yemek istiyorsanız, taze deniz ürünleri tatmak istiyorsanız burayı tavsiye ederiz. Adanın en sakin ve hüzünlü bir hikayesi olan Dereköy'deyiz. Burası 70'li yıllardan sonra terk edilmiş bir köy. Birkaç tane Rum aile köyde şu anda kalıyor. 600 haneli bir köyken terk ediliyor ve şu anda çok az sayıda hane var. Tekrar dönüş yapılmış ama tabii ki çok az yerli halk var. Ama dediğimiz gibi en sessiz köy burası. Tane kilise var. Birisi arkamızda görmüş olduğunuz ve bir de kilisenin yanında çamaşırhanesi var. Orayı da ziyaret edebilirsiniz geldiğinizde. Şimdi bu terk edilmiş köyü hep birlikte dolaşalım ve tarihe şahitlik edelim. Ateş ocakları. Burası Evet. da çamaşırların... Önce su kaynatıyorlar orada. Evet. Sonra buraya koyup sıcak suyla yıkıyorlar. Aynen. Buraları buraları Ya durulamama. herhalde yıkadıklarını buraya koyuyorlardır. Yıkıyorlar, bunun içine çıkarıyorlar. Taşlar da özel bir taş. Çünkü evet. İçerisinde gezerken göreceksiniz ki evlerin içerisinde hala eşyalar var. Arkamızda yıkılmış olan evin duvarından dolapları hala gözüküyor. İnsanlar buradan öyle bir gitmişler ki hiçbir şeylerini neredeyse almamışlar. Köyün sokaklarında dolaşmaya devam ediyoruz. Gerçekten çok mistik bir köy. Sanki savaştan çıkmış gibi. Ama bazı evlerin içerisinde hala eşyalar duruyor. Özellikle de her evde bir ocak var. Bu şömine mi ocak mı yani ısınma amaçlı mı kullanılıyor onu tam anlayamadım ama gördüğünüz gibi içeride ocakları şömine veyahut da soba diye ısınma amaçlı kullanılan şömineleri görmeniz mümkün. Ayrıca köyün sokak aralarında arkamda gördüğünüz gibi keçiler de serbest bir şekilde dolaşıyorlar. Demek ki köy tamamen terk edilmemiş. Köyün sahipleri hala var.
Laskoyun'a geldik. Gördüğünüz gibi arkamızdaki manzara yine muazzam. Burasının denizi kum. Yani geldiğinizde ufak çocuğunuz varsa çok rahat edersiniz. Ayrıca burada şezlong ve şemsiyeden faydalanabileceğiniz bir tesis var. Bu tesiste yiyecek, içecek, aperatif de tüketebilirsiniz. Aşağıda şemsiye ve şezlong var dedik. Fakat sahil o kadar uzun ki eğer kendi şemsiyeniz ve sandalyeleriniz varsa yine denizin kenarına onları atıp siz de denize girebilirsiniz. Laskoyun'a geldiğinizde otopark yok. Fakat buraya geldiğinizde yol kenarına arabanızı bırakabilirsiniz. Bugün günlerden cuma, biraz yoğun. O yüzden sağlı sollu bırakmışlar. Siz de inerken yer bulamazsanız muhakkak aşağıya inmeyin. Dönebileceğiniz bir yer yok. O yüzden bulduğunuz en uygun yere arabanızı bırakıp yürüyerek aşağı inebilirsiniz. Biz şimdi kendimizi serin sulara bırakmaya gidiyoruz. Hadi buyurun. Evet efendim, sizler için Gökçeada plajlarını keşfetmeye devam ediyoruz. Şu anda Türkiye Cumhuriyeti'nin en uç noktasındayız. Uğurlu'dayız. Güneşin en son battığı nokta burası. Uğurlu. Ve aynı zamanda sağ tarafında gördüğünüz Uğurlu plajı var. Ve bu plajın arkasında bir tane daha plaj var. Orası daha uzun. Özellikle burasını çekmek istedik çünkü kampçılar için harika bir nokta. Ve kamp alanı var. Ücretli kamp alanı. Ama ücretsiz kamp alanı da var. Gördüğünüz gibi karavanlar plajın hemen arkasına çekmiş. Deniz harika. Tamamen kum, sırf kum ve çok ince güzel bir kumu var. Deniz tertemiz. Sol tarafında da çadır kamp alanı var. Çadır kurmak isteyen arkadaşlar da Türkiye'nin en uç noktasında burada kamp yapabilirler. Söylediğimiz gibi burası Türkiye Cumhuriyeti'nin en uç noktası. Fakat kara parçası olarak da bildiğiniz üzere Çanakkale'nin Babakale köyü var. Mutlaka bu videomuzdan sonra Babakale videosunu da izlemeyi unutmayın. Yarın da Tekirdağlı Nihat Kaptan'la harika bir tekne turumuz var. Peynir kayalıkları ve çok gizemli mağaralar varmış. Onu da gezeceğiz. Bakalım neler yaşayacağız yarın. Evet, Alacalı geziler Gökçeada'da Alaca hızıyla devam ediyor. Uğurlu'ya gelince karnımız çok acıktı ve dedik ki güzel bir oğlak kebabı yiyelim. Gökçeada'da biliyorsunuz keçiler çok meşhur. Her yerde var. Dağda, taşta, evlerin arasında, sokaklarda. Bu keçileri görüp de etini tatmamak olmaz. Zaten Gökçeada'nın oğlak kebabı da meşhur. Biz de Uğurlu'ya geldiğimizde hemen girişteki oğlak kebabı yapan bir yere geldik. Bir mekana geldik. Mutlaka tavsiye ediyoruz. Çok lezzetli. Aynı zamanda karışık ızgaraları da çok lezzetli. İyi bir mekan.